Şimdi siz kendi öğrenme stiliniz nedir merak ediyorsanız bir testimiz var. Öğrenme stilleriyle ilgili bu testimizi yapalım. Öğrenme stilleriyle ilgili testimizi yaparken yanınızda bir kalem kağıt bulundurun. 11 tane sorumuz var. Bu 11 soruyu okurken 3'er tane şıkkı var. Size en yakın gelen şıkkı işaretleyin. Daha sonra da en fazla şık hangisi ise ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Öğrenme stilleriyle ilgili 11 maddelik testimize geçiyorum. 1. Yeni bir konuyu öğrenmek için tercih ettiğiniz ilk adım nedir? A. Kitap veya yazılı materyalleri okumak. B. Sesli açıklamaları dinlemek veya video izlemek. C. El işleri yapmak veya deneyler yapmak. 2. Konuyu en iyi şekilde öğrenmek için hangi ortamı tercih edersiniz? A. Sessiz ve düzenli bir ortam. B. Grup çalışması veya tartışma ortamı. C. Aktif veya interaktif bir ortam. 3. Yeni bir bilgiyi hatırlamak için hangi teknikleri kullanırsınız? A. Not almak veya yazmak. B. Konuşmak veya tekrar etmek. C. Pratik yapmak veya deneyler yapmak. 4. Bir konuyu kavramak için hangi görsel ögeleri tercih edersiniz? A. Grafikler, diyagramlar veya tablolar. B. Fotoğraflar veya görsel sunumlar. C. Renkli materyaller veya el işleri. 5. Karmaşık bir konuyu anlamak için hangi yaklaşımı tercih edersiniz? Mantıksal bir düzen içinde adım adım ilerlemek. B. Farklı perspektiflerden konuyu tartışmak. C. Konuyu uygulamalı olarak deneyimlemek. 6. Bir konuyu en iyi şekilde öğrenmenizi sağlayan etkinlikler hangileridir? A. Kitap okuma veya not alarak öğrenmek. B. Dinleme, konuşma veya tartışma yoluyla öğrenmek. C. Deneyler yapma veya pratik uygulamalarla öğrenmek. 7. Bilgiyi hatırlamak için hangi yöntemi kullanırsınız? A. Görsel ipuçları veya hafıza kartları. B. Kelimeleri veya kavramları tekrar etme. C. Deneyimleri veya duygusal bağlantıları hatırlama. 8. Öğrenme sürecinde en çok hangi tür etkinliklerden keyif alırsınız? A. Kitap okuma veya araştırma yapma. B. Grup çalışmaları veya etkileşimli dersler. C. Pratik deneyimler veya saha çalışmaları. 9. Kendinizi en rahat hissettiğiniz öğrenme ortamı nasıldır? A. Sessiz veya düzenli bir ortam. B. Canlı veya interaktif bir ortam. C. El işleri yapabileceğiniz bir ortam. 10. Bir konuyu öğrenirken en çok hangi tür kaynaklardan faydalanırsınız? A. Kitaplar veya yazılı materyaller. B. Sesli kayıtlar veya video içerikleri. C. Deneyler veya uygulamalar, materyaller. 11. Yeni bir konuyu öğrenirken hangi adımı ilk olarak atarsınız? A. Konuyu okuyarak veya araştırarak başlamak. B. Konuyu dinleyerek veya başkalarıyla tartışarak başlamak. C. Konuyu uygulamalı olarak deneyimlemek veya pratik yaparak başlamak.
Testinizi bitirdikten sonra şıklarınızı sayınız. Kaç tane A var? Kaç tane B var? Kaç tane C var? Videoyu durdurup sayabilirsiniz. Eğer A'larınız çoksa, A şıkkını daha fazla işaretlediyseniz görsel öğrenmeye sahipsiniz. Eğer B şıkkınızın sayısı daha fazlaysa işitsel öğrenmeye sahipsiniz. C şıkkınızın sayısı daha fazlaysa kinestetik öğrenmeye sahipsiniz. Diyelim sizin A şıkkını 3 tane işaretlemişsiniz toplam. B şıkkınız 2 tane. C şıkkınızda 6 tane. Ne yaptı? 6, 8, 11. Siz kinestetik öğrenmeye sahipsiniz. 6 tane en fazla kinestetik öğrenme ile ilgili C şıkkını işaretlemişsiniz. O yüzden siz kinestetik öğrenmeye sahipsiniz. Bir başka örnek verirsek, A şıkkını 4 tane işaretlemişsiniz. B şıkkını 3 tane, C şıkkını da yine 4 tane işaretlemişsiniz. Siz hem görsel hem kinestetik öğrenmeye sahipsiniz. En düşük öğrenme stiliniz ise işitsel. Bu öğrenme stilleri çeşitli kombinasyonlar halinde oluyor bizde. Farklı farklı özelliklerimiz olduğu için hepimizin, her birimizin bir kişide bir tanesi fazla, diğer kişide diğeri fazla veya iki tane özellik bir kişide daha fazla olabilir. En iyisi bizim planlamalarımızı yaparken bu 3 öğrenme stilini de kullanmamız, ama en fazla ağırlığı, en yüksek puanı aldığımız özelliğimize göre düzenlememiz.